Evet, değerli Art TV izleyenleri, Kudüs'ün tarihiyle ilgili bu makaleyi neredeyse bütünüyle okuyup çevirdim ama bir yer eksik kaldı. O da dokuzuncu kayıtta, yani dokuzuncu dosyada diyelim. O şeye yüklenemedi, sisteme yüklenemedi, bir teknik bir kusurdan ötürü. Şimdi onu yeniden ben okumak istiyorum. Şimdi even as late as 325, the city is still called only Aelia diyor. Milattan sonra 325 senesi kadar geç bir tarihte bile ki bu biliyorsunuz birinci İznik Konsili'nin toplandığı tarih, Nikaya Konsili'nin toplandığı tarih, Kudüs şehrine hala Aelia denilmekteymiş. Yani Romalıların verdiği isim devam etmekteymiş. The name lasted on among the Arabs in the form of Ilia till late in the Middle Ages diyor. Ve bu isim Arap lisanında dönüşerek İlya formunu bulmuştur. Ve bu İlya ismi Orta Çağ'ın hayli sonraki dönemlerine kadar lisandaki tedavülünü sürdürmüştür diyor. As the rank of the various sees among themselves was gradually arranged according to the divisions of the empire, Caesarea became the metropolitan see, and Bishop of Aelia was merely one of its suffragans diyor. Tabi diyor ki çeşitli kilise makamlarının diyor hiyerarşideki önceliği hususu diyor aslında imparatorluğun idari teşkilatının taksimatındaki düzenlemelere göre tedricen dönüştüğü için diyor Sezarya bu imparatorluk için çok daha mühim bir yer olmasından ötürü Aelya'dan diyor Sezarya piskoposluk makamı olmuştur. Ancak Aelya'nın papazlığı sadece bu Sezarya'nın suffragan tabir edilen şubelerinden biri olmuştur diyor. The bishops from the siege under Hadrian 135 after Christ to Constantine 312 were diyor ki Hadrian'ın Kudüs'ü muhasara etmesinin tarihi olan 135 senesinden Konstantin'in imparatorluk devri olan 312'ye değin burada vazife görmüş papazların listesi şöyledir diyor. Birincisi Mark diyor. The first Gentile bishop diyor. Yahudi olmayan papazların ilkidir diyor. Ölüm tarihini ise 156 milattan miladi olarak vermiş. Cassian diyor. Publius, Maximus, Julian, Caius, Symmachus, 2. Caius, 2. Julian diyor ki atanma tarihi milattan sonra 168'miş. Capito öldüğü tarih 185 miladiymiş. 2. Maximus, Antonius, Valens, Dolicianus öldüğü tarih 185'miş. Bir de Narcissus diye bir kişi varmış. Burada bir parantez açıyor ve Eusebius'un yazdığı kilise tarihinin 5. cildinin 12. sayfasına atıfta bulunuyor. Narcissus was a man famous for his virtues and miracles. Narcissus diyor bir takım erdemleri ve kerametleriyle ünlü bir kişiydi diyor. But hated
among certain vicious people in the city who feared his severity diyor. Ancak şehirdeki diyor bazı vicious ne burada hangi manada? Şehirdeki bir takım habis kişilerce kendisinin ciddiyetinden ve iktidarından korktukları için nefret ediyormuş kendisinden, Narcissus'un. They accused him of various crimes and he, for the sake of peace, retired to an unknown solitude diyor. Bunu çeşitli suçlarla itham etmişler ve bu da bir mesele çıkmasın diye, bir tatsızlık çıkmasın diye çekilerek nerede olduğu bilinmeyen bir ıssıza gitmiş. Bunu da Eusebius kilise tarihinin 6. cildinin 9. sayfasında yazmış. The neighboring bishops, hearing nothing more of him, ve kendisine yakın papazlar gayb halindeki bu kişiden hiçbir haber alınamayınca toplanmış ve yerine bir kişiyi seçmiş ve takdis etmiş, Dios adlı kişiyi. Dios was succeeded by Germanion and Gordios diyor. Ve Dios'un halefi olmuş kişiler de Germanion ve Gordios adlı kişilermiş. Then suddenly Narcissus reappeared. Ve hiç kimsenin beklemediği bir anda bu Narcissus çıkıp gelmiş. An old man of 110 years ve 110 yaşına varmış bir ihtiyarmış geldiğinde. The other bishops persuaded him to resume his place as bishop. Ve diğer papazlar herhalde yaşına hürmeten ve belki eskiden vazife gördüğünü hatırlayarak yani nasıl olmuşsa bunun yeniden makama geçmesi için bu kişiyi ikna etmişler. Too old to do anything but pray for his flock, he made a Cappadocian bishop diyor. Ve çok ihtiyar olduğu için yapacak bir şey yokmuş bu cemaat hakkında, ancak dua etmekten başka elinden bir şey gelmezmiş ve bu Kapadokya papazı yapılmış. Alexander, who came on pilgrimage to Jerusalem, his coadjutor diyor. Ve Alexander da Kudüs'e bir hac ziyaretinden dönerek bu Narcissus'un yardımcısı olmuş Alexander. Alexander thus became a practically diocesan bishop even before the death of Narcissus in 212 diyor. Dolayısıyla diyor bu yardımcısı Alexander diyor Narcissus'un milattan sonra 212 tarihinde ölümünden çok önceleri bile fiilen, bilfiil Dioses papazı denilen şey olmuş. Dioses papazı olmuş. Alexander was a friend of Origen and founded a library that Eusebius used for his history diyor. Alexander Origen'in bir dostuymuş ve bu Origen'de bir kütüphaneyi
tertip etmiş ve vakfetmiş ki Eusebius ünlü kilise tarihini yazarken bu kütüphanenin muhtevasındaki eserlerden istifade etmiş. Bu ise Eusebius'un kilise tarihinin 6. cildinin 10. kısmında anlatılmış. He died in prison in the Decian persecution diyor. Ama bu Alexander, İmparator Decius'un Hristiyanlara yaptığı mezalim esnasında milattan sonra 250 senesinde zindanda ölmüş. Then followed, bundan sonraki papazlar ise şöyle sıralanmış. Mazabanes yahut Megabezes, bunun ölüm tarihi milattan sonra 266'ymış. Himaneus, öldüğü tarih milattan sonra 298. Zabdas, Hermon ki ölüm tarihi milattan sonra 311'miş. Makarius, ölüm tarihi milattan sonra 333'müş. Ve böyle liste bitiyor. Şimdi Constantine and Holy Places diyor. İmparator Konstantin ve mukaddes yerler milattan sonra 312 ile milattan sonra 337 arasındaki şeyi anlatıyor. Şunu okuyalım. During the episcopate of Macarius, a great change came to the whole empire that incidentally affected the See of Jerusalem profoundly diyor. Makarius'un piskoposluğu döneminde diyor, bütün bir imparatorlukta büyük değişimler olmaktaydı. Ve bu da bir tarihi etkide bulunarak esas itibariyle Kudüs makamını daha derinden etkilemişti diyor. The Christian faith was acknowledged as a religio legita and the church became a recognized society by the Edict of Milan in 313 January. Şimdi Hristiyan inancı diyor religio legita tabir olunan bir statüye kavuşmuş ve devletçe kabul edilmişti diyor. Ve Hristiyan kilisesi de devletçe tanınan bir toplum olmuştu diyor. Bu da 313 yılının ocağında yayınlanmış Milano ediktiyle ya da fermanıyla olmuş. İmparatorluk fermanıyla. At Constantine's death in 337, Christianity had become the religion of the court and government diyor. Ve Konstantin'in öldüğü 337 senesinde diyor, Hristiyanlık sarayın ve hükümetin resmi dini olmuştu diyor. As a natural result, the faith spread very rapidly everywhere diyor. Bunun tabii bir neticesi diyor, inancın imparatorluğun her yerinde çok süratle ve tez elden yayılmasıydı diyor. The same generation that had seen the Diocletian's persecution now saw Christianity the dominant religion, and old paganism gradually reduced to country villages and out-of-the-way towns diyor. Diyor ki, Diocletian'ın Hristiyanlara karşı teşebbüste bulunduğu mezalimleri gören bir nesil diyor, şimdi ise Hristiyanlığın imparatorlukta hakim din olduğunu görmüştü diyor. Ve eski paganizm inançları tedricen kuvvetlerinden kaybederek bir takım kırsal bölgelerdeki köylere neredeyse indirgenmiş ve çağın dışında kalmış ve gerileyen ancak kasabaların bir tür yaşama biçimi olarak ancak devam etmekteydi diyor.
There was then a great movement of organization among Christians diyor. Hristiyanlar arasında bu dönemde büyük bir teşkilatlanma hareketi var diyor. Churches were built everywhere. Her yerde kiliseler yapılmıştı diyor. A further result of the freedom and dominance of Christianity was a revival of enthusiasm for the holy places where the new religion had been born diyor. Tabi bu Hristiyanlara sunulmuş hürriyet havasının ve bir neticesi de ve hakim dinin aslında Hristiyanlık olmasının mukaddes beldelerde bir merakın uyanması, bu merakın da dinin asli devirlerinde doğduğu yerlerin araştırılması, bunlar hakkında bir merakın uyanması ve bir takım faaliyetlerin yapılması diyor. Ki where the events that everyone now read about or heard of in sermons had taken place. Şimdi kiliselerde inananların okuduğu veya vaazlarda işittiği bu yerlerin neresi olduğu, bunlar hakkında daha fazla bilgi talebi ve bir merak oluşmuştur diyor. Already in the 4th century, there began those great waves of pilgrimage to the Holy Land that have gone on ever since diyor. Daha diyor miladi 4. yüzyıl itibariyle kutsal topraklara büyük kafileler halinde başlaya gelen hac seferleri başlamıştı ki daha önce mukaddes topraklara böylesi bir dini insan grubunun geldiği görülmemişti diyor. It was in the 4th century that the Bordeaux Pilgrim and Etheria made their famous journey thither diyor. Peregrinatio Silviae diyor. Ve işte diyor Bordeaux hacısı denilen ya Etheria denilen ve herhalde seyahatinin vakainamesini yazmış olduğu anlaşılan ki buna Peregrinatio Silviae diyor. Bu yazı veya metin diyor miladi 4. yüzyıldan kalmadır diyor bu dönemi anlatan. Saint Jerome says that in this time pilgrims came there from every part of the world, even from distant Britain diyor. Saint Jerome ya Aziz Jerome ki ölümü miladi 420 senesindeymiş. Şöyle yazmış. Hacılar diyor dünyanın her yerinden kutsal topraklara geliyorlardı. Hatta çok uzak bir ülke olan Britanya'dan bile gelen vardı. Bunu da mektuplarında yazmış. Epistles diyor. Epistles ad Paulam. Herhalde Epistles ad Paulam ad Oceanum. Paulus'a yazdı mektuplar. Paulus'a ve Oceanum'a yazdı mektuplar herhalde. 44. mektuba ve 84. mektuba atıf var. A great number of monks from Egypt and Libya also came and established themselves in the desert by the Jordan diyor. Ve Mısır'dan ve Libya'dan gelen çok sayıda keşiş de diyor bu kutsal topraklarda kendilerini kalıcı olarak yerleştirmişlerdi. Biraz da Ürdün çölünde bunlar yerleşmişti. This led to an increased respect for the bishop who ruled over the very places where Christ had lived and died diyor.
Tabii böylesi bir ilginin canlanması diyor, bu mukaddes topraklarda hükümran olan papaza gösterilen hürmeti arttırmış. Çünkü buralar Hristiyanlığın özü olan İsa'nın yaşadığı ve öldüğü beldeydi diyor. These pilgrims on their arrival found themselves under his jurisdiction. Diyor ki bu hacılar geldiklerinde kendilerini bu papazın hükümranlık yetkisinde bulmuşlardır diyor. They took part in the sacrifices of his church and eagerly watched the rites that were carried out at the Mount of Olives, the Koeneculum and the Holy Sepulchre diyor. Ve bunlar bu kilisenin teşkilatınca tertip edilen ayinlere, törenlere katılmışlar ve Zeytin Dağı'nın tepesinde icra olunan bir takım ayinleri izlemişler ve Koeneculum'daki ayinleri izlemişler ve Mukaddes Kabir Kilisesi'ndeki ayinleri izlemişler diyor. Eteria's careful account of all she saw in the churches of Jerusalem at Eastertide is typical of this interest. Tabii bu hacılardan Eteria'nın bu Kudüs'teki kiliselerde Paskalya zamanı icra olunan faaliyetlerden dikkatle ve ayrıntısıyla bahsetmesi bu konuda hayli bilgi veren bir kaynaktır diyor. When the pilgrims returned home, they remembered and told their friends about the services they had seen in the most sacred places of Christianity diyor. Hacılar memleketlerine geri döndüğünde bunlar başlarından geçen olayları ve orada gördüklerini arkadaşlarına anlatmışlar ve Hristiyanlığın en mukaddes yerlerini onlara anlatmışlar ve tabii demek ki böyle bir egzotizm hasıl olmuş. Şimdi o devirde aslında iletişim ve ulaşım bugünkü gibi olmadığı için yani en hızlı iletim vasıtasının belki mektup olduğunu düşünürsek bir diyardan uzak bir diyara bir haberin ulaşmasında ancak mektubun iletilmesiyle olduğunu düşünürsek mektup iletilmezse bir kişi bir yerden bir yere gidecek, o mesajı götürecek. Yani bugünkü gibi teknik imkanların hiçbiri yok o zaman. Ayrıca tabii ulaşım, yani bir yerden bir yere seyahat etme imkanları da çok sınırlı. Herhalde bugünkü kadar yol ağı yok. Yol ağı varsa bile belki o Romalıların yaptıkları yollar falan var. Oradan bir kişi nasıl gidebilir? Kervanlarla gidebilir, atla gidebilir, başka bir hayvanla gidebilir. Ama gemilerle olan seyahatte herhalde bugünkü kadar gelişkin gemilerin olmadığı, o zamanki herhalde gemi ve gemicilik teknolojisi neyse ve herhalde yelkenle yol alan, kürekle yol alan başka bir şey olamaz zaten. Ya yelkenli ya kürekle yol olacak. Motor falan da yok o zaman. Yani herhangi bir motor tertibatıyla seyir sefer eden gemi de olamaz. Dolayısıyla hem haberlerin iletimi hem de kişilerin ve kişilerin yanındaki metaların ve ticaret metaının demek ki aktarımı zor şartlara tabi. Böyle bir durumda da demek ki Avrupalıların Kudüs gibi bir yeri egzotik kabul etmeleri ve oradan gelen kişilerin hikayelerini dinlemeleri anlaşılabilir bir şey. Ve diyor ki Avrupalılar
hac dönüşünde diyor bu mukaddes beldelerde gördüklerini kendi ülkelerinde ve kendi ülkelerinin kilise, ayin düzeninde taklit etmeye başlamışlar. Thus a great number of well-known ceremonies diyor were originally imitations of local rites of Jerusalem. Bundan ötürüdür ki diyor bizce iyi bilinen pek çok dini seremoni, tören, mesela Palmiye Pazarı yürüyüşü ve Haç'ın durakları denilen o ayin sonradan çıkan şey diyor vesaire. Bunların kökeni itibariyle Kudüs'te ki fevkalade mahalli bir takım ritüellerin Avrupalılarca taklit edilmesiyle oluştuğu ve yayıldığı anlaşılmaktadır diyor. All this could not fail to bring about an advancement of rank for the local bishop diyor. Tabii bütün bu gelişmeler diyor, bu Kudüs'teki yerel papazın ehemmiyetinin fevkalade artmasına sebep olmuştur diyor. Even from the freedom of the church and the development was inevitable that changed the bishop of Aelia, mere suffragan of Caesarea, into the great patriarch of the holy city of Jerusalem and of the whole land of promise diyor. Şimdi hem siyasi iklimin Hristiyanların kilise teşkilatlanmasına müsaade etmesi hem de bu gelişmeler sebebiyle diyor Aelia papazının dönüşerek ve bir yerde statüsünün fevkalade yükselerek ki Sezarya'nın bir sufraganıymış evvelce dönüşerek şu ünvanı alması şaşırtmaz diyor insanın. Bütün vaat edilmiş toprakların ve mukaddes Jerusalem şehrinin patriği ünvanı. Patriarch of the Holy City of Jerusalem and the whole land of promise. Meanwhile diyor, another result of these pilgrimages was the discovery of the holy places diyor. Bu tabi hac yolculuklarının bir diğer neticesi de şu olmuştur diyor. Önceden pek bilinmeyen mukaddes yerlerin keşfedilmesidir diyor. Acaba bu bir keşif midir yoksa icat mıdır? Şimdi o da tartışılır ama naturally, the pilgrims, when they arrived, wanted to see the actual spots where the events they had read of in the Gospels had happened. Tabidir ki diyor, bu hacılar mukaddes beldeye geldiklerinde diyor, İncil'lerde okudukları mevkilerin tam o topografyada nerede olduğunu görmek istemişlerdir diyor. Naturally too, each such place, when it was known or conjectured, become a shrine with a church built over it diyor. Tabidir ki diyor, daha önce bilinen diyor, nereden biliniyorsa, daha önce bilinen ve zanni olarak, tahmin yoluyla bilinen diyor, her yer diyor, bir mukaddeslik kesbedip onun üzerine bir kilise yapılmıştır diyor. Of these shrines, the most famous are those built by Constantine and his mother, Saint Helena diyor. Ve bu şeylerden diyor, bu mabetlerden en şöhretleri diyor, Konstantince ve annesi Saint Helena, Azize Helenaca yapılmış abidelerdir diyor. Saint Helena, in her 80th year, came on a pilgrimage and caused churches to be built at Bethlehem and on the Mount of Olives diyor. Saint Helena, yani Azize Helena,
80. yaşını sürmekteyken miladi 326 ila 327 senelerinde Kudüs'e hacca geliyor ve Betlehem'de çeşitli kiliseleri yaptırtıyor ve bir de Zeytin Dağı üzerindeki bir takım şeyleri yaptırtıyor. Constantine built the famous church of the Holy Sepulchre or Anastasis diyor. Konstantin ise Kutsal Kabir mevkinin üzerinde yükselen ünlü kiliseyi yapmış. Anastasis diye bilinen kiliseyi. Eusebius in his Vita Constantine, 3rd volume, 36th page, says that Eusebius, Konstantin Hayatı adlı eserinin 3. cildinin 36. sayfasında şöyle yazmıştır diyor. That the place of Calvary in about 326 was covered with dirt and rubbish diyor. Bu gerçek haçın mevki diyor, takriben miladi 326 senesi itibariyle bir mezbelelikti diyor. Over it was a temple of Venus diyor ve bunun üzerinde bir Venüs mabedi var diyor. Emperor Hadrian had built a great terrace round the place enclosed in a wall diyor. On this he had planted a grove to Jupiter and Venus diyor. İmparator Hadrianus diyor, bu duvar ile çevrilmiş mekanın etrafına bir büyük teras yaptırmıştı. Herhalde topraktan set yaptırmıştı diyor. Ve burada Jüpiter ve Venüs'e ithaf ettiği bir koruyu yetiştirmişti diyor. Bunu da Saint Jerome mektuplarının 58.sinde yazmış. When Saint Helena came and was shown the place, she determined to restore it as a Christian shrine. Ve Azize Helena geldiğinde, Saint Helena ve kendisine bu yer gösterildiğinde kadın şöyle düşünmüş, burada bir Hristiyan mabedi neden olmasın diye düşünmüş. Bakınız, Roma İmparatorunun annesi Hadrianus, yani burayı imar ettiren ise çok daha önceki devrin Roma İmparatoru. Yani demek ki bu bir siyaset icabı herhalde, bir siyaset icabı yapılmış olsa gerek. Belki de şöyle düşünürler, yani imparatorluk içindeki hakim cereyanın, hakim sosyal trendin Hristiyanlık olduğunu görerek ona adapte olmak için biz de sizdeniz diyerek onları öyle yönetmek için Hristiyanlığa belki meyil ettiler ve bunu bir siyaset haline getirdiler. By order of the emperor, all the soldiers of the garrison were employed to clear away the temple, grove and terrace diyor. Ve imparatorun talimatıyla Kudüs garnizonundaki bütün askerler istihdam edilerek buradaki mabedi, koruyu ve topraktan setli hafriyatla temizlemiş. Underneath they found Golgotha and the tomb of our Lord diyor. Ve bu hafriyat esnasında Golgota'yı bulmuşlar ve Efendimizin kabrini bulmuşlar. Bu Golgota acaba İsa'nın kafatası manasına gelen bir şey mi? Öyle bir manası da var çünkü. Burada Golgota deyip geçiştiriyor. Şimdi bir takım tabirler var ki Hristiyanlığa mahsus. Hatta şifrelerle herhalde anlatılıyor. Ama şimdi bir kabir bulunmuşsa biz onun İsa'nın kabri olduğunu nereden biliyoruz? Yani o kadar yüzyıl sonra. Nereden biliyorsun? Şimdi bu neye benziyor? Eyüp Sultan'ın kabrinin keşfedilmesine benzemiyor mu? Nereden biliyoruz? Constantine wrote to Bishop Macarius saying, ve Konstantin Papaz Macarius'a şöyle yazmış ve şöyle demiş: I have nothing more at heart than to adorn with due splendor
That sacred place diyor. Diyor ki bu mukaddes yerin diyor ihtişamını daha da süslemek için diyor kalbimde duyduğum hevesten daha fazla bir şey olamaz diyor. Life of Constantine diyor. Konstantin hayatının kitabının 3. cildin 30. sayfası. Two great buildings were erected near each other on this spot diyor. Diyor ki bu mevkiin yakınında ve birbirine çok yakın mevkide iki büyük bina inşa edilmiştir diyor. To the west, the rock containing the tomb was carried away diyor. Batıya doğru bu mezarı ihtiva eden kayanın bir kısmı tıraşlanmıştı diyor. Leaving it as a little shrine or chapel standing above ground diyor. Ve böylece bunun üzerindeki küçük şapeli veya türbeciyi sanki böyle yukarıda gösteren bir kurgu yapılmıştı diyor. Over it was built a round church covered by a dome. Ve bunun üzerine kubbeyle örtülü ve yuvarlak planlı bir kilise inşa edilmiştir diyor. This is the anastasis. İşte bu anastasistir diyor. Which still has the form of a rotunda with a dome diyor. Containing the Holy Sepulchre in the middle diyor. Bu hala diyor rotundalı bir kubbe formundadır diyor ve içerisindeki hacmin ortasında mukaddes kabri ihtiva eder diyor. Quite near to the east was a great basilica with an apse towards the anastasis diyor. A long nave and four aisles separated by rows of columns diyor. Bunun çok yakınına diyor, doğu yönüne doğru bir büyük bazilika vardır diyor. Bunun ise apsisi anastasis'e müteveccih bulmaktadır diyor. Uzunca bir nave kısmı vardır diyor ve 4 koridorumsu teşkil olunmuştur. Bunlar da sütun dizileriyle birbirine ayrılmaktadır diyor. Above the aisles were galleries diyor. The wall was covered by a gable roof. Ve bu koridorumsu şeylerin üzerinde bir takım galeriler vardır ve bütün yapının çatı örtüsü gable roof denilen konik çatı mıydı? Konik çatılı. Eğik çatı, gable roof ve beşik çatı. Üçgen gable roof, eşek sırtı diyor. Beşik çatı. Beşik çatı nasıl oluyorsa artık o.